Biri oturduğun semti yazıyor, öbürü işte senin kafanı şöyle keseceğiz diyor, öbürü sana şöyle tecavüz edeceğiz diyor yani. Biri bir şey mi yazacak? Biri bir şeyden mi bahsedecek? Hakkında bir soruşturma mı başlatılacak? Birileri mi duyacak? Polis peşime mi düşecek? Resmi olarak haberi yalanlayamadığında seni Twitter'da böyle birilerinin önüne atmayı tercih ediyor. Çünkü kimse haberi de okumamış bu arada. Yani haber de okunmuyor. Bir yandan sosyal medya öyle bir yerde hani. Ay çok güzel bir haber yaptım ama umarım viral olmaz. Gazeteci olmadan önce de sosyal medyayı kullanıyordum. Sosyal medya hesaplarım vardı. Twitter için gazeteci olduğum dönemde açtığımı söyleyebilirim hesabımı. Bence ben sosyal medyada ciddi gözükmeye çalışan bir kişiliğim. Normal hayatta öyle değilim. İş sebebiyle daha hani ciddi durmaya gayret gösteriyorum. Yani bence hani ne kadar takipçiniz olduğundan bağımsız bir gazeteci olarak kamusal bir figürsünüz. Hani o yüzden de sizi işte takip edenler için de güvenilir bir kaynak gibi durmanız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Hani o yüzden de ciddi bir duruş sergilemeye çalışıyorum olduğu kadar. Evet, yani Facebook'ta biraz daha aile arkadaş çevresi diye kısıtlayabiliyoruz. Instagram hesabım kilitli çünkü bazen çok özel anlarınızı paylaşıyorsunuz ve ben onların kamuoyu tarafından ulaşılabilir olmasını istemiyorum. 2011 yılında Oda TV davasını daha iyi takip edebilmek için Twitter kullanmaya başlamıştım, oraya girmiştim. Ondan yaklaşık bir sene sonra da zaten BBC Türkçe'de çalışmaya başlayınca Twitter işin bir parçası haline geldi. Haberlerimizi yayınlayabileceğimiz, duyurabileceğimiz bir mecra haline geldi. Ki önceden ben Radikal Kitap'a, Remzi Kitap Gazetesi isimli bir yayına yazılar yazdığım zaman bunu sosyal medyada paylaşmanın ayıp olduğunu düşünüyordum. Kendi yazını okutmak istercesine ya ne demek olur mu ben değil başkaları paylaşsın diyordum. Fakat Twitter haber alma açısından öyle bir mecra haline geldi ki evet paylaşalım ve insanlar bundan haberdar olsunlar, bu haberi görsünler demeye başladık. Ben sosyal medyayı daha çok haber paylaşmak için kullanıyorum. Mesela Milliyet'te çalışırken sonuç olarak Milliyet'in zaten bir okuyucu kitlesi var. Yani sonra ne zaman ki serbest gazeteci olarak yoluma devam etmeye başladım, ben o zaman kendi kendime bir mecra almaya başladım. Çünkü aynı anda birçok mecraya haber yapıyorsun. Önceki dönemde gazetecilik yapanlar herhalde sabah kalkıp ajans haberlerine bakıyorsa biz de bu dönemde açıp Twitter'a bakıyorduk. Haberi alabilmek için neler olduğunu bir 360 dereceyle görebilmek, öğrenebilmek için. O yüzden sosyal medya bence benim gazetecilik yaptığım dönemde ve hala gazeteciliğin çok ayrılmaz bir parçası. Benim etrafımda arkadaşlarım var, işte bankada çalışıyor mesela, bakmıyorum mesela ben diyor. Bizim öyle bir lüksümüz yok yani, ben artık Twitter'a bakmayacağım falan yani öyle bir şey yok, illa bakacaksın çünkü haber akışı orada, insanlar ne haber paylaşıyor orada, ben de paylaşıyorum orada. Ama kendimi artık daha az maruz bırakıyorum sosyal medyaya. O çok net çünkü bu da kafa yani. Twitter hesabımı ilk 2012 senesinde açtım ama yoğun olarak kullanmıyordum. Benim sosyal medya kullanımım Twitter'la fazlalaştı ve 2013'te Gezi direnişinden sonra daha sıklaştı. O günlerde hem çok kendi kişisel platformum olarak görüyordum. Orası Twitter ve bizim kişisel blogumuz, rahatlıkla yazıp çizebileceğimiz, kendimize dair bir şeyler söyleyebileceğimiz bir yer. Hem de aynı zamanda haberlerimizi paylaşabileceğimiz bir yer olarak görüyordum. Artık hiçbir şey yazmıyorum doğru düzgün. Kendime dair hiçbir şey paylaşmıyorum. Özel hiçbir şey paylaşmıyorum. Ekseriyetle haber paylaştığım bir kullanıma döndü. Twitter'da eskisi kadar aktif değilim. Bunun aslında en önemli sebebi
kendimi korumaya alma ihtiyacı. Çünkü Twitter'ın her ne kadar demokratik bir ortam vaadiyle hayata geçmiş bir şey de olsa, herkesin her istediğini söyleyebileceği, görüşlerini rahatça ifade edebileceği ve insanların birbirleriyle etkileşim haline kolayca geçebileceği mecra olarak ortaya çıkmış olsa da, bu mecra sadece Türkiye toplumunda değil ama dünyadaki genel vasatlaşmayla paralel olarak daha çok insanların birbirleriyle kavga ettikleri, sataşmak için kullandıkları, birbirine hakaret için kullandıkları bir yer haline geldi. Ve ben şunu düşünüyorum, gazetecilik yapabilmek için de, gazeteci olarak ruh sağlığımı koruyabilmek için de kendimi buradan birazcık soyutlamam gerekiyor. Belki de kadın gazeteciler üzerinde Twitter'daki ya da genel olarak sosyal medyadaki saldırgan dilin en büyük etkisi bu oldu. Yani bunu söylediğini duyduğum tek insan kendim değilim. Ben Milliyet'te çalışırken 2 yöntemi vardı. Birincisi gazeteyi arıyorlardı. Bir haberi görüp mesela sinirlenen ya da ombudsman. Ombudsmana şikayet ediyordu. Ombudsman da ona bir cevap veriyordu. Çünkü ben haberi yapan kişi olarak birebir okuyucuyla muhatap değildim. Şu an artık yani sosyal medyada direkt benimle iletişime geçme fırsatı var. Çünkü kendi yaptığım haberi ben paylaşıyorum ve orada tabii ki de beğenmediyse bir şey söylüyor. Bu bazen hakarete varıyor, tehdide varıyor bazen. Bazen de iyi şeyler oluyor tabii. Hep böyle olumsuz değil yani. Ay haberinizi okudum ne kadar güzel oldu diye ifade eden de var yani. Yani biz artık birebir kitlemizle yakından bir ilişkimiz var sonuç olarak. 15 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bu artık benim kimliğim de oldu. Ve ne olursa olsun orayı kişisel alanım olarak kullanırsam da kullanayım. Sonuçta insanlar beni gazeteci kimliğimden ötürü takip ediyorlar. Ben de zaten ağırlıklı öyle kullanıyorum. Ama mesela o 2020 senesinde yaşadığım linç eden insanlarda gazeteci siberlikler diye yazmıştı. Şimdi şu çok korkunç gelmiş. Adını aratıyorsun mesela, insanlar beni haberlerimden ötürü aratacaklar değil mi? Bir anda o paylaşımları görüyorlar. Ben biraz insanların da gazeteci kimliğinde linç ederken seni ya da siber zorbalık yaparken bunu da o kimliğin kendisini özellikle baz aldığını düşünüyorum. Çünkü itibarsızlaştırma olarak da görüyorum bir yandan. Röportaj vermek ister misiniz? Çok kısacık, 30 Tabii saniye. ki isterim. Benim gazeteci Burcu olarak sosyal medyada en çok karşılaştığım sosyal medya lincinin sebebi göçmenlerle ilgili yaptığım haberler. Çok net yani. Ve mesela konu şuraya geldi bence, yani göçmenler de insandır diye bıraktım, haberi geçtim. Göçmenler de insandır diye bir tweet atmışlığım var. Değildir yazıyor mesela altına. Çok istiyorsan sen evine 2 tane Afgan al. Tabii Almanya'ya çalışınca böyle oluyor. Biz niye alıyoruz, Almanya alsın falan. Mesela Alman ajanı diyorlar Burcu'ya. Sana ne diyorlar? İngiliz ajanı. En çok söylenen şeylerden bir tanesi o. Ben bir yabancı basın kuruluşunda olduğum için benim birilerinin tarafından görevlendirilmiş ve gazetecilik için değil de başka sebeplerle para aldığım konuşuldu. Oysa bilmiyorlar ki ben İngiliz edebiyatı okudum ve İngiltere'nin sömürge tarihini öğrenmek benim üniversite yıllarında yaşadığım en büyük aydınlanmalardan bir tanesiydi. Benim İngiltere'ye, politik duruma, oradaki hayata ne kadar eleştirel baktığımı bilseler eminim çok şaşırırlardı. Yani bu yapılan kolaj gene sabahtandır bahsettiğim aslında göçmenlerle ilgili. Arkasında Almanya bayrağı var. Ben varım, bir de şeytan var. Beni şeytan gibi göstermişler. Bu herhalde burada verilmek istenen mesaj. Alman basına çalışıyorsun ve hani ülkeni kötülüyorsun. Yani bir insana bununla niye uğraşırsın? Sinirleniyorum, üzülüyorum, sonra da geçiyor. Yani Kürt medyasının sözcüsü, feminist lobinin sözcüsü, geldi feministlerin başkanı, Kürt yardakçısı ya da feminist yardakçısı gazeteci. Bu tipte birinin zaten hani haber yapabileceğine ben inanmam. Kesin işte bu nereden para alıyorsun, Soros bu çocuğu musun? İşte HDP ile ilgili bir haber yapıyorsun, seni Kandil mi fonluyor? Kaos.org genel yayın yönetmeniyim. Kaos.org LGBT artı haberciliği yapan bir internet gazetesi. Non-binary bir gazeteciyim ve bunun aslında bütün gazetecilik mesleğim boyunca hem cinsel yönelim, cinsiyet kimliğim hem de gazeteciliğin kesiştiği, birbiriyle çatıştığı alanlar yaşadım diyebilirim. Dijital şiddeti ve zorbalığı tanımlamak için aslında öncelikle zorbalık ne demek onu tanımlamak gerekiyor.
Zorbalık aslında kendini güçlü hisseden, tırnak içinde, kendinden daha güçsüz olduğunu düşündüğü bir insan üzerinde güç kurmak için yaptığı bazı eylemler. Aslında zorbalığı yapan kişi kendini içeriden güçlü hisseden değil, toplum nezdinde kendinden daha güçsüz olduğunu düşündüğü kişi üzerinde bu tahakkümü kurabildiği için. Toplumda kadın daha tırnak içinde güçsüz görünüyor. Bireysel olarak güçlü olmasının dışında bir şey bu. Kadına özellikle Türkiye'de şiddet ve taciz konusunda herhangi bir cezalandırma olmadığı için cinsel içerikli zorbalıklar çok daha fazla yapılıyor. Şimdi ben buna bir şey yaparım, hiç kimse tepki vermez, onu korumaz. O yüzden onun üzerine gitmeye başlıyor. Mesela bana şöyle bir cümle kurmakta hiçbir beis görmüyor. Diyor ki mesela, Burcu sen ne kadar alıyorsun Almanya'dan, söyle de ben sana vereyim aynı parayı, da bırak işi. Bunun ne demek olduğu belli. Yani gidip de bunu herhangi bir erkek gazeteciye böyle bir şey söylendiğini, neyse paran işte ben sana ödeyeyim. Sadece habercilik faaliyeti üzerinden değil, hani Lubunya'ysan ve sosyal medyada varsan bir şekilde dönüp dolaşıp seni haberden vurmuyor, kılık kıyafetinden vuruyor. İçerikten tamamen bağımsız, sadece tipime bakıp saldırılabilir oluyorsun o noktada. Yani şey düşünüyor, bu tipte birisine ben çok rahat saldırırım, hiç de peşine düşecek bir şey değil. Benim dava açamayacağıma da çok emin. Hani dava açsam da hakimin karşısında bir ben varım, bir de hani evli, mutlu, çocuklu, hetero birisi var. Hani olayın ne olduğundan bağımsız benim tarafımı tutmayacağına o kadar emin ki böyle bol keseden sallıyorlar. Definitely, this is the situation. Women journalists are targeted more, and I'm saying this according to the UNESCO's latest report about online harassment that really support this assumption. And maybe the reason is why the women journalists are more targeted, because always the attackers look as those are the easy target. They target the women journalists. They don't target the bosses. They don't target the colleagues. They really go for the women. Women in the profession of journalism, there are good number of women. However, they are easier for the target because it's part of the sexism of the society. It's part of the gender attacks against them. Erkeklere de benzer ifadeler kullanılıyor olabilir ama kadınlara yönelik söylenen bu şeyler aslında bir gerçekleşme ihtimalini de içinde taşıyor. Kadının toplum içerisindeki bize muktedirler tarafından reva görülmüş o zayıf pozisyon toplumun o kadar büyük bir tarafından kabul edilmiş durumda ki sizi gerçekten çok korumasız ve zayıf figürler olarak görüyorlar ve bunun üzerine çok daha şiddetli bir dil geliştiriyorlar. Peki bu linç girişimleri, bu yaşadığımız siber zorbalıklar duygusal olarak genelde ve özelde neler hissettiriyor? Bir defa o dönem çok ciddi bir tedirginlik yaşadım elbette. Biri bir şey mi yazacak? Biri bir şeyden mi bahsedecek? Polis peşime mi düşecek? Hakkımda bir soruşturma mı başlatılacak? Haber kaynaklarım mesela bana karşı güvenini mi kaybedecek? Mesela beni tecavüz ve tehdit eden kim? Ankara'da mı? Arka sokağında mı? Kim bu? Bilmiyorum. Bir kere sosyal medyanın şiddetin şeklini ve yapılış tarzını değiştirmesinin birinci nedeni herkesin bir söz söyleme hakkının olması. İkincisi gelecek cevabın çok bir anlam ifade etmemesi. Yani dışarıda eğer bir kavga başlatmak istiyorsanız bunun sonucuyla da yüzleşmek zorundasınızdır. Ama sosyal medyada böyle bir şey yok. Ama o tepkiyi verdiğin zaman onun aslında tam da istediği şeyi vermiş oluyorsun. Çöp kovası yıldızlar diye Google'a soracağım. Bir görselim var, çöp kovasına mikrofon uzatılıyor. Buyur konuş diyerek onu atıyorum. Biraz daha LGBT artı meselesiyle ilgili bir şey olduğunda, homofobik, transfobik bir yorum olduğunda orada hani sessiz kalmamayı tercih ediyorum. Ben böyle seninle böyle makul, mazbut konuşacak, ah aman efendim diyecek Zeki Müren değilim. O devir kapandı. Senin karşında seninle çataçat kavga da edecek. Dönüp hakkı yendiğinde ne diyorsun sen de diyecek birisi var. Onu görmesi için biraz yapıyorum açıkçası. Sosyal medya şöyle bir şey, herkesin bir anda alevlenip sonra bir anda söndüğü. Ciddiye alınmayacak bir şey değil. Ama ne kadar da ciddiye, bir yerden sonra şey oluyorsun, yine oldu. Psikolojik şiddeti azımsamak için demiyorum ama fiziksel olarak yani cezaevine konmak,
ne bileyim işte polis tarafından işte şiddete maruz kalmak gibi durumlar çok sık yaşandığı için tamam böyle bir şey oluyor da hani oluyor zaten. Hani bendeki tahribatı büyütmeyelim falan gibi düşünüyorsun bence. Çünkü hani beteri var gibi bir bakış açısına sahip olduğumuz için de olabilir. Hani böyle anlattığıma bakmayan olacak. Tabii ki psikolojik olarak insanı yoran bir şey ama ya bir arkadaşım var mesela gazeteci, IŞİD tarafından tehdit ediliyor. İşte kadın bir gazeteci. Yani hani onu arıyorum nasılsın? Aman iyiyim diyor. Yani şimdi ne yapacaksın? İyi değil tabii ki ama hani bunu devamlı düşünüp şey yaparsan zaten hayatını idame ettiremezsin. İşini de yapamazsın. O yüzden bence bir noktadan sonra körleşmek gerekiyor. Online saldırı Türkiye'deki gazetecilerin karşı karşıya kaldığı tehditler arasında neredeyse en basiti. Ama bir yandan konuşmaya hala değer. Çünkü online sosyal medyada oluşan saldırılar her zaman bir şeyin öncüsü haline geliyor artık. Yani geliyor gelmekte olan diye tarif edebileceğimiz. Örneğin 2014 yılında Soma'da yaptığım bir haber nedeniyle sosyal medyada ilk hedef gösterilmeye başlandığım zaman çok şaşırmıştım bir kere. Çünkü iddia ettikleri şey benim 2 tane kadını eşleri yaşayan ama madenci olan ve mezara ölen madenciler için dua etmeye gelmiş ve haliyle mezarlıkta başlarını kapatmış olan 2 kadını tutup giydirdiğim, onlara para verdiğim, başlarını örttürdüğüm üzerineydi ve üstelik o kadar tuhaf ki o haber işte gazetecilik camiasında söylediğimiz gibi eksklusif, sadece bana ait bir haber değildi. Etrafımız gazetecilerle doluydu. Zaten kadınlar konuşuyorlardı. En büyük sürpriz gerçekten o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasında bunu mevzu etmesiydi. Soma'da uluslararası bir medya kuruluşunun muhabiri olan Türk gazetecinin, bakın bunun altını çiziyorum, 2 kadını figüran olarak kullandığını, yalan haber yaparak bütün dünyaya servis ettiğini gördük, yaşadık. İkisinin de başlarını örtüyor, üstü şişhane, altı kaba. Gazetecilikte her zaman tabii ki tehditler vesaire falan olmuştur ama o ülkenin hükümetinin en tepesindeki isim tarafından hedef gösteriliyorsanız elbette can güvenliğinizden kaygı duymaya başlıyorsunuz. Pek çok yaptığım haberle ilgili sosyal medyada bir şeyler oldu. Ama artık çıta o kadar yukarı çıkmıştı ki onları önemseyemedim. Ne yazık ki bir şeyleri söylemenin, bir şeyleri yazmanın, gazeteci olmanın bu çağda ödenmesi gereken bedel gibi tabir edebileceğim şeyleri de dijital şiddete açık hale gelmek. Bunu göğüsleyeceksin. Bu kadar kolay değil. İnsanız ve bütün bunların hepsinden etkileniyoruz ve şöyle bir çağda yaşıyoruz. Bir anda milyonlarca insan seni o şiddetin parçası ve mağduru haline getirebilir. Ve bunun travmasıyla başa çıkmak kolay değil. Bu benim profilim. Gördüğünüz üzere 606 kişiyi takip ediyorum. Peki kaç kişiyi engellemişim? 523 kişi engellemişim. Bazen niye engellediğimi unutuyorum. Ben aslında tehdit edildim ama savcılık beni ifade vermek için çağırdı. Herhangi bir sonuç çıkmayacağını bilmeme rağmen sırf not düşmek için suç duyurusunda bulundum. Birkaç tanesini topladım. Sonra bir baktık tabii ki hesaplar yok, ortada uçmuş. Gazeteciliğin kendisi zaten bu ülkede hala haber yapıyor olmak zaten bence başlı başına aslında insanda travmatik duygular uyandıran bir şey. Yani onu da şey gibi görüyorsun yani zaten bunları görüyorum. Bu da bir parçası gibi görüyorsun herhalde. Ama bazı mesela bütün bu konuştuklarımızın bu arada bendeki mesela şeyi şu oldu. Ben sosyal medyayı artık çok az kullanıyorum. Örneğin Kürt gazetecilerle ilgili haber yapmanın hala tutuklandıklarında, gözaltına alındıklarında, işkenceye uğradıklarını söylediklerinde bununla ilgili bir haber yapmanın tırnak içerisinde bedeli oluyor sosyal medyada. Linçleniyorsun yaptığın haberlerle, duyurduğun haberlerle ya da korkuyorsun mesela otosansür uygulayarak paylaşıyorsun. Bombaların altında, çatışmaların ortasında çalışıyorsun ve Instagram'ını bir açıyorsun, mesaj kutuna bir giriyorsun. Kendinin JITEM olduğunu söylüyor, seni de ölümle tehdit ediyor. Ya da Twitter'da mesela. O dönemler mesela hiç unutmuyorum. Kendisine jandarma ve özel harekat polisi olduğunu söyleyen bir dünya hesaptan tehdit alıyordum ben. Sadece bunların değil, devletin de zaten kıskacı altındasın. Çünkü her an tutuklama, gözaltı
tehdidiyle karşı karşıyasın. Yani seni aslında bir şey söyleyemez hale getirmek istiyorlar. Dünyanın her yerinde kadın gazeteciler farklı şiddetlerde bu tür bir muameleyle karşılaşıyor. Bir rapor, UNESCO'nun bir raporu şunu diyor: gazeteciliğin yeni ön cephesi online saldırılar. Bu tanım savaş bölgesinde gazetecilik yapan insanlara elbette söylenecek bir şey değil. Ama bizim gibi ülkelerde, Avrupa'da gazetecilik yapan insanlar için gerçekten öyle. Artık bu işin bir parçası haline geldi. Evet, artık bir haber yayınlıyorsak ve bunun da toplumda farklı çarpanları ve farklı tepkileri olabileceğini hesap ediyorsak, sosyal medyadan veya işte çeşitli forumlardan vesaire gelebilecek olumsuz tepkiyi de kendimizi hazırlayarak aslında bu haberi yayınlıyoruz. Birisi var, hep takip ediyor ve ne zaman bir şey yazsam mutlaka ama Rengin Hanım BBC ve İngilizler diye yanıt veriyor. Bloklamıyorum da çünkü hiçbir zaman nezaketini kaybetmiyor. Ve bir gün böyle şey demek istiyorum, yani telefonunuzu bir verebilir misiniz, artık tanışalım. Bu artık işin doğal bir parçası haline geldi ama bence normalleştirilmemesi gereken bir parçası. Nasıl şimdi medya okuryazarlığından bahsediyorsak sosyal medyanın da adabından bahsetmemiz gerekiyor. Bunun çok ütopik geldiğini biliyorum kulağa ve hiçbir zaman da sosyal medyanın pürü pak, insanların birbirine sevgiyle, saygıyla falan birbirleriyle böyle diyalog kurabilecekleri bir yer olacağını hayal etmiyorum. Yeni nesiller belki farklı bir diyalog, farklı bir dil tutturmayı deneyebilirler. Belirli bir standardı beklemek hala hakkımız diye düşünüyorum. First of all, I want to stress that getting online harassment or getting any kind of attack, it's not part of the job. We don't go there to be harassed as much as we don't go there to be killed. You know, this is not part of our job. Our role and our job is very clear. It's not that at all. So women should be told that it's not their responsibility to auto-censor themselves. It's not their responsibility to fade down and stop the work or to do something or to feel shame.